İnsan bu zahiri günahlara dikkat eder ama batini günahların farkında olmaz. O zahiri günahları da bu batini günahlar belki onun daha da ötesine geçer. Zahiri günahlar nedir? Kumar, içki, zina, sirkat, hırsızlık ve emsalleri. Peki batini haramlar nedir? Burada da baştan geliyor gurur ve kibir. Kimin vasfı bu? İblisin vasfı. Kökü nerede? Bunun cehennemde. Nedir kibir? Cenab-ı Hakk'ın kibriya sıfatına ortak olmandır. Ne haddine? Allah sana ne varlık ne imkan vermişse kendinin sana bir lütfudur. İşte meleklerin hocasıyken şeytan buradan kaydı gitti, kahroldu gitti. Karun buradan kahroldu gitti. Sayrını kurdu, ziyafetler verdi. Daim bir kibir içindeydi, tevzi içindeydi. O da Cenab-ı Hak kibretti, sarayıyla, hazineleriyle Cenab-ı Hak yerin dibine gömdü. Hayrettir Bâlûn Mübâra da maneviyatta çok üstündü. O da bu nefsini arzuna rağm oldu. Onda dili çıkmış bir köpek gibi, bir kelp gibi haline geldiğini o kadar şaşkınlaştığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Salebe vardı, efendim arkasında namaz kılardı. Namaz kılardı, salebe hemen giderdi, farz biter bitmez. Efendim bir gün diyor, salebe nedir acelen dedi. Nedir bu telaşın dedi. Dedi, ya Resulallah bir tek örtüm var dedi. Şimdi ben namaz kıldım, eve gidecek, hanım örtecek bunu, o da namaz kılacak dedi. Dua et ya Resulallah dedi. Allah bana çok servet verin, çok ben infak edeyim dedi. Daha rahat namaz kılayım, daha bulunayım dedi. Efendim buyurdu ki salebe dedi. Şükredebileceğin az bir mal, şükredemeyeceğin çok bir maldan hayırdır dedi. Şükredebileceğin az bir mal, şükredemeyeceğin çok maldan hayırdır dedi. Salebe yine ısrar etti, başka zaman geldi. Efendim salebe benim halim sana misal değil mi dedi. Ben sana misal değil miyim salebe dedi. Fakat tabii salebe zamanla varlık artmaya başlayınca namazlarını, camiyi terk etti, terk etti. Zekat memuru gittiği zaman da sen dedi zekat mı istiyorsun yoksa da cizye mi istiyorsun dedi. Efendim bundan sonra ondan almayacaksınız dedi. Hazreti Ebubekir de almadı, Hazreti Ömer de almadı. Allah Resulü almadığı bir şey biz de almayız dedi. Vefat ederken ah dedi. Bana Allah Resulü demişti ki salebe şükredebileceğin az bir mal, şükredemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Yine bana demişti ki salebe benim halim sana misal değil mi? Velhasıl Rabbimiz bu kibir illetinden, ucup illetinden, kendini beğenme illetinden Cenab-ı Hak korusun. Efendimiz yine buyuruyor. Size cehennemlikten kimler olduğunu söyleyeyim mi? Bakın birinci katı kalp diyor. Demek ki vicdan sıfıra doğru inmiş. Kaba diyor. Kaba insana ait bir keyfiyet değil, diğer mahlukata ait bir keyfiyet. Cimri diyor. Allah'ın verdiği malı kendine saklıyor. Korkaklık. Kurularak yürüyen kibirli kimsedir diyor. Bunlar diyor cehennemden bir grup insanı bildiriyor. 4 grup insanı bildiriyor Efendimiz. Demek ki niye bildiriyor bunları? Bu vasıflar kendimizde eğer varsa kendimize bu vasıflardan kendimi koruyabilmek. Böyle gurur, kibir, ucup kendi beğenmek kökü cehennemde olan bir huy. Kibriya sıfatı Cenab-ı Hakk'a mahsus. Cenab-ı Hak da kibriya sıfatına bir ortaklık istemiyor. Diğer bir kötü bir haslet. Yeni bir haram olan bir haslet. Haset. Nedir haset? Allah'ın sana verdiği, senin üzerine tahsis ettiği hakkına razı olmamak, hakkına itiraz etmek, başkalarının durumuna göz dikmek. Nisa suresi 54. ayet. Yoksa onlar
Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Haset etmekten sakının buyuruyor Efendimiz. Zira ateşin odunu veya otları yiyip bitirdiği gibi haset iyilikleri yer ve bitirir. Ve birbirinize hasetleşmeyin buyuruluyor. Ey Allah'ın kulları böyle kardeş olun. Da bu hasetlik sırf malda, mülkte değil, her şeyde hasetlik. Makamda hasetlik, vesairede hasetlik, her şeyde hasetlik. Allah korusun. Bu da kötü haramlardan biri. Kurtuluş ne? Efendimiz buyuruluyor. 3 defa göğsünü gösterdi. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter buyuruyor. Diğer bu husus haram olan öfke. O takva sahibi bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Yani bir Müslüman şahsiyetini biliyor. Bollukta da verecek, darlıkta da verecek. Ebu Zer'in hiçbir şey yoktu. Ebu Zer dedi, çorbana su kat dedi. 1. 2. Etrafını gözet dedi. Kim aç, kim tok. 3'üncüsü tevzi ederken de bir nezaketle tevzi et buyurdu. Darlıkta olanlara. O takvadan bollukta ve darlıkta Allah'ın harcarlar, gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Bu da çok mühim, öfke yutmak. İnsanları affederler. Allah da bu güzel davranışları bunlar sever. En zor öfkeyi yutmak. Ali radıyallahu an kâfir yatırdı, çıkardı şeyini, hançerini tam böyle saplayacak. Kâfir Hazreti Ali radıyallahu anh yüzüne tükürdü. Hazreti Ali kâfirin üzerinden kalktı, kılıcını kınının içine soktu, kalk git dedi. Adam şaşırdı. Ali dedi, sen dedi bu fırtınaydın dedi. Dalgalı bir denizdin dedi. Ne oldu böyle dedi, bir an dedi böyle bir sükûnete girmen dedi. Bak dedi, o zaman dedi ben seni öldürseydim, tükürmeden evvel yüzüme, ben seni Allah için öldürecektim. Şimdi yüzüme tükürdün, içime nefsaniyet girdi. Bu sefer ben nefsim için öldürecektim seni, o ecri kaybedecektim ben. De Cenab-ı Hak gayzlarını yutarlar buyuruyor. Öfkelendiğin zaman ne buyuruyor efendim? 2 rekat namaz kıl, abdest al, şeklini değiştir, oradan uzaklaş. Çünkü öfke geldiği zaman cinnet geliyor. Nasıl karşındaki bir diken, kalbine diken batıracaksın belli değil. Diğer bir husus rüya, gösteriş. Cenab-ı Hak ortaklık istemiyor yine. Riya bir ortaklıktır. Riya Allah için yaptığın bir şeyi onu fanilere ortak etmendir. Halbuki ye'uzu sadakat, bunu sen Cenab-ı Hak'tan bekleyeceksin. Karşındakilerden de bir iltifat bekliyorsun. O için hayırları mecburiyet varsa açıktan, mecburiyet yoksa gizliden vermek efter. Fakat mecburiyet varsa açıktan vereceksin, o ayrı. Bir takım şartlarda. Cimrilik diğer husus. Cenab-ı Hak eli sıkı olma diyor. Siz hayra ne harcarsanız Allah onu yerine yenisini getirir buyuruyor. Her Allah'ın günü 2 melek iner buyuruluyor. Bunlardan biri Allah'ın malını verene yenisini ver diye dua eder. Melek de cömerti dua ediyor. Malını vere yenisini ver diye dua eder. Diğer taraftan beddua ediyor bu 2 melek. Allah'ım cimrilik edenin malını yok et. Çünkü mal benim zaten. Halbuki mal Allah'ın, mal bir imtihan vasıtası. Diğeri israf. Bu da haram. İsraf edenler, israfı şeytanın arkadaşlarıdır bu. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür buyuruluyor. İsraf nedir o zaman? İsraf aşağılık duygusunu bastırma hareketidir. İnsan şahsiyeti ve karakteriyle kendi şahsiyetine sergilemesi lazım. Öyle yapamıyor, şahsiyeti düşük. Bunu
israf etmek suretiyle, gösteriş yapmak suretiyle aşağılık duygusunu bir bastırma faaliyetine giriyor. Bunu da Cenab-ı Hak haram kılıyor. Diğer bir şey tecessüs. Yani herhangi bir üzerinde onda bir kusur arama. Cenab-ı Hak velâ tecessüsû buyuruyor. Cenab-ı Hak tecessüs istemiyor. Cenab-ı Hak birbirinin gizli hallerini araştırmayın buyuruyor. Ayıp ve kusur araştırmak tecessüs. Hatta büyükler gıybeti bile keserlerdi. Senin bahsin bende daha çok var derlerdi. Onun için günah düşen bir kimseyi onu ıslah edebilmektir. Onun için Mevlana buyurdu bazı tuan çestiba gel ney sen de gel o meşhur şeyi gel burada tedavi oldu. Gel bu dergâhta İslam'ın güzelliklerini gör. Gel burada bu dergâhta huzur bul. Yok sarhoş sen de, ayyaş sen de, edepsiz, iffetsiz de gel burada onu işte değil bu. Velhâsıl bir Müslüman daima bir gönlü bir dergâh olacak. Bir rehabilite merkezi olacak. Yani günaha duyulan nefreti günahkâra taşıttırmayacak. Bilakis günahkâr yaralı bir kuş gibi şefkate muhtaç kabul ederek onu merhametle gönül sarayına alıp tedavi edecek onu. Bu da farz. Hak dostları insanlara ceza vererek değil, faziletle onları ıslah etmişlerdir. Onlar günaha kızarlar, fakat günahkârları tedavi etmek üzerine gayret ederler hak dostları. Bir kişi o 4. içki ayetinde haram olan bir kişiyi sarhoş olarak yakaladılar. Efendimiz huzuruna getirdiler. Biraz da tartaklayarak getirdiler. Efendim bir tek cümle söyledi. O cümleyle adam o andan itibaren içkiyi bıraktı. Demek ki sözü söylemesini bile bilmek. O dedi Allah ve Resulü'nü sever dedi. Adam dedi ki vicdanı ben Allah ve Resulü'nü seviyorsam bunu bırakmam lazım. O Allah ve Resulü'nü sever dedi. Adam o anda içkiyi bıraktı. Demek ki bu sözü kullanabilmeyi bile bilmiyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kavlen sedîdâ, kavlen meysûrâ, kavlen belîgâ, kavlen kerîmâ. Yine birisi geldi, yeni Müslüman olmuştu. Mescid-i Nebevi'ye geldi, döndü, orayı kirletti. Bevlini yaptı. Sahabe nerede? Kılıcını alıp adamı parçalayacaklar. Efendimiz buyurdu. Bir rivayette bırakın bitirsin dedi. Adam bitirdi. Defi hacetini yaptı. Efendim bir kova su getirin dedi. Ya kendisi döktü veya da kendi döktürdü. Dedi ki ona bak dedi burası dedi Allah'a secde edilen bir mekandır. Allah'ın kelamını okunan bir mekandır. Bundan sonra böyle bir hacetin geldiği zaman bunu dışarıda yaparsın dedi. Adam bu sahabenin bu kadar şeyini görünce, sertliğine, Efendimizin yumuşaklığını görünce ya Resulallah dedi. Allah ikimizi de affetsin dedi. Efendimiz de ne güzel bir talim. Yok dedi. Bak bu kardeşlerine dua edeceksin dedi. Allah hepimizi affetsin diyeceksin buyurdu. İşte İslam budur.